Anket katılımcılarının çoğunun tarifelerin fiyatları artırdığına ve ekonomik durumlarını kötüleştirdiğine inandığını gösteriyormuş. %62'lik bir kesim borsanın düşeceğini de öngörmüş. Bundan sonrasında da bugün sanırım Amerikan piyasaları yeşille, yükselişle açıldı. Çok uzun bir zamandan sonra, eğer tersine bir gidiş yoksa pazartesi itibariyle orada bir en azından toparlanma var denebilir. Kalıcı mı, devam gelir mi? Onu ben bilemem tabii. Katılımcıların büyük bir kısmı tarifelerin borsayı olumsuz etkileyeceğini ve fiyatların yükseleceğini düşünüyor. Ekonomik görünümün kötüleşeceğine inananların oranı ise %53 olarak kaydedilmiş bu anketle. Amerika'da konuşulanlar bunlar. Borsalardaki durumu da arkadaşlarım bir gösterelim diyorlar. Eğer gelecekse ona da bakalım. Deminki sözümüz gerçeği yansıtacak mı hala diyeyim. Çünkü evet, yeşil doğru ama çok minik yükselişler. S&P 500 0,28, Dow Jones Sanayi Endeksi 0,20, Nasdaq'ta böyle yeşil kalsın diye 0,05'lik bir binde beşlik bir yükseliş içinde, en azından çakılmamış, artıda duruyor bugün itibariyle diyebiliriz. Şimdi Amerikan Başkanı Trump'ın Çin'e %125'lik gümrük tarifesine Çin'den gelen misillemenin ardından Amerika Birleşik Devletleri muafiyet açıklaması yapmış. Bazı teknoloji ürünleri şimdilik kapsam dışında. ABD hükümeti büyük ölçüde Çin'den ithal edilen akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer elektronik ürünler için tarifi muafiyeti tanıdı ve bu ürünleri ABD Başkanı Donald Trump'ın %125'lik yüksek karşılıklı gümrük vergilerinin dışında tuttu. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, tam masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, disk sürücüleri ve otomatik veri işleme için çok geniş olan 8471 kodu da dahil olmak üzere 20 ürün kategorisini listeledi. Ayrıca listeye yarı iletken cihazlar, ekipmanlar, bellek çipleri ve düz panel ekranlar da dahil edildi. Bu muafiyetler Trump yönetiminin tarifelerin enflasyondan bitap düşmüş tüketiciler için özellikle akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve diğer elektronik ürünler gibi popüler ürünlerde yaratacağı etkinin giderek daha fazla farkında olduğunu gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump herhangi bir tarife istisnası olmadığını belirterek ulusal güvenlik tarife incelemeleri kapsamında yarı iletkenler ve tüm elektronik tedarik zincirini ele alacaklarını ifade etti. Öte yandan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de bir televizyon kanalına verdiği röportajda karşılıklılık esasına dayalı tarifelerde bazı teknoloji ürünlerine tanınan muafiyetin kısa ömürlü olacağının sinyalini verdi. Lutnick, bu ürünler karşılıklı tarifelerden muaf, ancak bir ay ya da 2 ay içerisinde yürürlüğe girmesi muhtemel olan yarı iletken tarifelerine dahiller diye konuştu. Hafta sonu Florida'daki konutunda geçiren Trump, Cuma günü gazetecilere Çin'e uygulanan yüksek tarifelerden memnun olduğunu, ancak Başkan Xi Jinping'le iyi bir ilişkisi olduğunu ve aralarındaki ticaret çatışmasından olumlu bir sonuç çıkacağına inandığını söyledi. Çin hükümeti, ABD'nin belirli tüketici elektroniğini karşılıklı tarifelerden muaf tutma kararının yanlışlarını düzeltme yönünde küçük bir adım olduğunu belirterek, Washington'ı vergileri kaldırmak için daha fazla çaba göstermeye çağırdı. Çin, nadir toprak elementlerine kısıtlama için yeni ihracat kısıtlamaları getirdi. Skandiyum, disprosiyum gibi kritik elementlerin ihracatına gözetim yapılacak.